Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşam son derece güler yüzlü bir program izleyeceksiniz. Şahane bir konuğum var. Çok yetenekli, çok başarılı. Söylemezsem ayıp olur. Çok güzel bir konuğum, genç meslektaşım var. Bensu Soral. Hoş geldin Bensu'cum. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz Ge- nasılsınız? İyiyim. Gergin misin? Söylediler mi? Çok ahiret soruları soruyorlar, bayıltıyorlar falan dediler mi? Gerginim. Kimse bir şey demedi ama, Kendi kendine izlediğim gerildin. programlardan gerilmem gerektiğini hissediyorum. Bundan anladığımı söyleyeyim. Evet. Seyrediyorsun programımızı. Tabii ki seyrediyorum. Öyle mi? Evet. Her gün muhakkak izliyorum. Peki birazcık senin hakkında bilgi vereyim. Muhakkak biliyorlar ama 2012'de Yol Ayrımı'yla başladın. Değil mi? Evet, Yol evet, Ayrımı doğrudur. dizisiyle. 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar. O da çok tatlı bir işti. Vicdan, Boynu Bükükler, İçeride, Cam Tavanlar, Tuzak diziler bunlar. Bensu 2018 yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Nazlı Noyan karakterine hayat vermişti. Yakında da Organize İşler'in şeyi var değil mi? Karun Hazinesi. Evet. Dizi Platformda olarak dizi oldu. platformda Bitirdiniz onu. Nasıl bitirdik. geçti? 2-3 ay oldu bitireli. Çok güzel geçti. Yine, Yılmaz Hoca'nın keyifli setlerinden biriydi. Biriydi. Evet, merakla bekliyorum ben de. Yazın mı yayınlanacak o? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, evet ama Bilmiyorum. 2026 Yazın olduğunu biliyorum. yayınlanmaz zaten. Sonbaharda falan Olabilir. başlar. Doğru. 2026 bitmeden yayınlanacak diye biliyorum. Pastaneden alınmış kadar kandırabilir misin evde yaptığın şeyleri? Daha dün bir arkadaşıma doğum günü pastası yaptım. İnanmadı benim yaptığıma. Çok aslında kaçtım Hakan'dan. Diyor ki şu Bensu Saral'a bir hediye yollayalım. Ben de o yıllarda oyunculuk yapıyordum ama bana hediye neyse hiç gelmedi. Çünkü benle evlendi. İstemezdin Yok sen. ben Hakan'dan değil başkasından. Senin garip takıntıların, huyların var mı? Bir elim bir yere çarptığı zaman öbürünü de vurma. Mesela bir restorana gidiyorum. Tuvalet kağıdı bitmiş. Ben Evet, çok açıyorum, haklısın. yerleştiriyorum tuvalet kağıdını falan. Bu masalın sonu mutlu biter mi? Yaşadığım hayat bana çok masalsı geliyor zaten. Çünkü umursamıyorum diğer şeyleri. Sence bu şıklık, zarafet insanı bazen yanıltmıyor mu? Görüntü aldatıcıdır ta ki konuşana kadar bence. Hava kararmadan eve girerdik. Hiç tekin değildi. O açıdan biraz korkuyordum. Bir çocuk sahibi olmak için nasıl bir dünya hayal edersin? Tereddüt Sevgi etme dolu. mi? Bütün bunları yaşamamızın sebebi bence anne baba olmaması gereken insanların anne baba olmasından kaynaklanıyor çoğunlukla. İşte ilk hikayemizin ahiret soruları. Masal ne demek? Masallar hep mutlu sonla mı biter? Ne dersin? Ama biz hep burada sorduğum sorularda senin fikrini merak ediyoruz. Kitabı hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Evet. Senin için nedir? Masal senin için nedir? Masal bana çocuksu bir yerden düşündüğümde pozitif bir şey geliyor. Ama şu anki yaşımla düşündüğümde masal daha çok negatif bir şey olarak geliyor. Daha yalan gibi yani hani masal anlatma yani Mecazi anlamda. daha çok evet hani mecazi anlamda kullandığımız bir şey masal. Artık çok masal dinlemediğimiz için belki de. Ben de herkes bana masal anlatsın isterim. Çok güzel bir şey. Ben de çok severim ama İşimiz o ya, evet. masal anlatmak. Evet. Ama Ama bunu yalan olarak yapıldığı kullanıldığı noktada o masalla zarar veriyor gibi hissediyorum. ya Yani o yalana masalın da yalan masumluğuna. desinler, masal demesinler Evet. canım. Masalın ne günahı var? Evet, işte bence de öyle. Peki, anılar desem ne dersin? Anılar kimliğin, kişiliğin oluşmasında etkili midir? Tabii ki etkilidir. Anılar zaten bizi biz yapan anlardan ibarettir. Yani ben şu an olduğum halimle Bensu olarak o anılarımın birikimiyle buraya geldim. Anılarımda eğer daha negatif şeyler olsaydı, farklılıklar olsaydı şu an çok daha Başka başka biri bir olurdu. karakterde olurdum. Belki de yani muhtemelen de başka bir hayat yaşıyor olurdum. Biriktiriyor musun anılarını? Biriktiriyorum. Kolay unutur musun? Unutmak istediğim anıları çok kolay Olabilir. unutuyorum. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Hı. Evet, yani o konularda rahatım. Yani aram biriyle bozulduğu zaman bile o arkadaşlığı yokmuş gibi unutabiliyorum. Silmek anlamında mı? Silmek anlamında evet. Sert bir şey biraz. Yani karşı taraf için sert Benim ama benim içinse için elzem. çok güzel bir şey. Kaçınılmaz. Peki, tam da sana sorulacak bir soru. Bunun cevabını gayet iyi biliyorsun diğerleri gibi. Şık ve zarif olmak senin için ne anlama geliyor? Şık ve zarif olmak,
göze hitap etmek, eee, daha dikkat çekmek, kendine saygı duymak, Aslında başkalarına da, değil mi bu başkalarına da anlamda? saygı Ama duymak. önce kendine, Evet doğru. ama önce kendine ve tabii ki girdiğin ortamlara da Hı. karşındaki insanlara saygı duymak. Burada şıklıktan, zarafetten, anladığımız şey aslında parayla, pulla yapılan bir şey değil, özenle, Evet. değil mi? Tabii canım, Kendine kesinlikle saygı öyle. duymakla ilgili bir şey. Güzel Evet. söyledin. Peki, çok güzel cevaplar. Teşekkür. Şimdi Bensu'yu unutma zamanı. Tamam. Unutuyoruz ve bak sen kimmişsin, sana anlatıyorum. İşte ilk hikâyemiz. Bu ilk hikâyemizde 1950'li yıllara gidiyoruz, 50'lere. İstanbul'da, Beyoğlu'nda doğuyorsun. Gayrimüslim bir ailenin 3 evladından birisin. Baban bir ilaç firmasında müdür, annen ise şapkacı. Hâliyle çocukluğun Beyoğlu'nun en güzel zamanlarına denk geliyor. Annen evinizin bir odasını dükkân olarak kullanıyor. Hanımlara, beylere şapkalar, dikiyor. Bu sayede, İstanbul'un en şık, en zarif insanları evinize doluşuyor. Döpiyeslerle, tayörlerle İstiklal Caddesi'ne çıkan insanlarla tanışmak seni çok etkiliyor. Annenin dükkânından hiç ayrılmıyorsun. Şapkalar, danteller, tüller, bir masalın içine düşmüş gibisin. Büyüleniyorsun. Dükkânda gördüğün her insan senin için ayrı bir karakter. Ve sana öyle geliyor ki o karakterlerin giyim tarzı onlara birer kimlik, kişilik kazandırmış. Yani kimliklerinin, kişiliklerinin birer parçası. Dükkâna her geleni hayranlıkla, gıptayla izliyorsun. Şimdi tam burada sorayım. Şapkaların, dantellerin, tüllerin içinde masalsı bir dünyadasın. Evinizin içinde annenin dükkânı var. Yani bir dünya içinde başka bir dünya daha. Nasıl tarif edersin Beyoğlu'nda büyüdüğün o evi? Aslında birçok çocuğun hayal edip de Tabii. kolay ulaşamayacağı bir ortam. Yani yan odaya geçtiğimde belki de masal diyarında gibi hissediyorum kendimi. Belki o şapkaları deniyorum, takıyorum ve, ben de başka kimliklere bürünüyorum. O yüzden benim için çok eğlenceli bir alan orası ve kendimi şanslı hissediyorum. Her gün yeni bir kitap okumak gibi, değil mi? Tabii ki, aynen öyle. Ne hoş. İzin veriyorlar mı, dokunmana? Annen izin veriyor mu? Annem izin veriyordur bence dokunmama ama tabii Veriyor da ki değil, veriyor ya da vermiyor. veriyor Veriyor. ve tabii alışacağım. Tamam. Eee, ama herhâlde, bunu iş olarak da yaptığı için dikkat etmem gerektiğini de Evet. söylüyor. Peki. İlkokul yıllarında resim dersini çok seviyorsun. Çok maharetli bir öğrencisin. El işi derslerinde de yeteneğin tabii ki öne çıkıyor. Hızlı dikiş dikiyor, örgü örüyorsun. Okulu seviyorsun ama dükkânı okuldan daha çok, seviyorsun. Anlaşılır bir şey. Hı hı. Çünkü dantellerin ve tüllerin arasında kendini masal kahramanı gibi hissediyorsun. Dükkânda yalnızken bütün şapkaları tek tek deniyor, aynada kendini seyrediyorsun. Geldik 1960'lı yıllara, biraz ileri sarıyorum ve sen 10 yaşındasın. 10 yaşında bir çocuk, bir kız çocuğu. Şapka bir çocukta nasıl bir etki bırakır? Senin gözünde şapka takmayan bir insan eksik midir mesela? Onu merak ediyorum. Şapkalarla aynada kendini seyrederken nasıl hissediyorsun? Bir başka merak konusu. Ben eksik olduğunu hissediyorum. Çünkü şapkanın, karakterini yansıttığını düşünüyorum ve o olmadığı zaman, karakteriyle alakalı şapkasız bir insandan çok az fikir edinebiliyorum. Çünkü ben, hani, şapkalara göre insanların karakterlerini, eee, çözümlediğim Anlamaya için, çalışıyorsun. anlamaya çalıştığım için. Diğer soru neydi? Şapkalarla aynada kendini seyrederken nasıl hissediyorsun? Masal kahramanı gibi hissediyorum. Her şapka başka bir karakter. Çok çok iyi hissediyorum. Ya, Mutlu mesela hissediyorum. şöyle, sokağa çıktın şapkasız biri gördüğün zaman, "A, şapkası yok, gömleği yok, ceketi yok." gibi bir şey mi geliyor Evet, sana? öyle. Çünkü ben onlara alışmışım, onların Şapkasız varlığına insan mı alışmışım. olur Evet, falan. Çünkü annen herkesi. şapkacı. Aynen öyle. Peki. Annenin diktiği şapkaları denerken kendini prenses gibi görüyorsun. Bu masalsı dünyada sonsuza kadar, var olmak en büyük hayalin. Annen ustan oluyor ve seni eğitiyor. Şapka yapım aşamalarını her detayıyla öğreniyorsun. İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiğiniz, üretimde kullandığınız malzemeleri tabii ki tanıyorsun, inceliyorsun. Ortaokul döneminde şapkaya dair öğrenmediğin hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Şapka siparişlerinin de ardı arkası kesilmiyor elbette. Hal böyle olunca dükkân eve sığmıyor. Nihayetinde annen Hazopulo pasajında, Beyoğlu'nda yani, bir dükkân satın alıyor
ve şapka üretimine burada devam ediyor. Sen de bundan sonra Hazopulo pasajında vakit geçirmeye başlıyorsun. Pasajdaki dükkanların sahipleriyle tanışıyorsun. Onların çocuklarıyla arkadaş oluyorsun. Pasajdaki en yakın arkadaşın Alex adında Hı hı. bir çocuk. Şimdi 13-14 yaşlarına geldik. Ortaokulu bitiriyor ve nihayet liseye başlıyorsun. Annenin dükkanında çok sayıda şapka denedin. Bu şapkaları denerken değişik kimliklere büründüğünü hissediyor musun? Yani her seferinde bir başka karakter olduğunu Kesinlikle. mesela hayal ediyorsun. O öyle bir oyun haline geliyor mu? Evet, biraz önce söylediğim gibi zaten. Yani her Hı, şapkanın, başka tasarımına bir. göre evet, yani duruşum bile değişiyor tabii ki. Altını nasıl uyduruyorsun? Uyduruyor musun onları da? Uyduruyorum tabii ki. Ha, Onun ne artık çünkü bulursan. annemden de, bildiğim için, biraz onu da öğrenmişim. Bir şapkayla çok şey değişiyor, değil mi? Hı hı. Öyle hissediyor musun sen de? O Yani, şapka olsa bambaşka bir şey, olmasa bambaşka bir şey oluyor. şöyle söyleyeyim, şapkaya alıştıktan sonra zaten, eee, güzel gelmiyorum kendime. Yani bir eksik hissediyorum. Pantolonumu giymemişim gibi. Çıplak Yani gibi. evet, çünkü o şapkayı taktığım zaman kendimi daha şık hissediyorum. Daha bir tarz ve kendi karakterimi yansıttığımı düşünüyorum. O yüzden eksik hissediyorum. Biraz kartvizit gibi bir şey, Biraz değil mi? kartvizit gibi, Kimlik, evet. Ve kimlik gibi. bana biraz da, şapka nedense güç hissi veriyor. Yani karakterimi ortaya koyuyorum. Bilmiyorum yani, eee, bence insana daha da özgüven veren bir şey Evet. şapka. Tamamlıyor, değil mi? Tamamlıyor çok. Tepeden tırnağa dedikleri gibi. Evet. Tüllerin, dantellerin arasında kayboluyor, yeni hikâyelerde geziniyorsun. Arkadaşın Alex de hayal dünyanı oldukça zenginleştiriyor. Sana kitaplardan, filmlerden bahsediyor. Güzel sohbet ediyor, iyi anlaşıyorsunuz. Seneler seneleri kovalarken diktiğin şapkalar sayesinde siparişlere yetişemez oluyorsunuz. Annen seninle gurur duyuyor, yani birlikte çalışıyorsunuz artık. Hı hı. Sen de annenin istediği gibi şapkalar tasarlayabildiğin için kendinle elbette gurur duyuyorsun. Liseden mezun olduğunda da kendini tamamen işe veriyorsun. Bir gün aynada kendini seyrederken tam bir hanımefendi gibi hissediyorsun. Artık 18 yaşında bir genç kız olarak giyim tarzını değiştirmeye karar veriyorsun. Döpiyeslerle, eldivenlerle, şapkalarla İstiklal Caddesi'nde dolanıyorsun. Alex tarzına hayran kalıyor. O da senden etkilenerek takım elbiseyle, kravatla, fötr şapkayla dolaşmaya başlıyor. İkiniz de şıklığınızla, zarafetinizle göz dolduruyorsunuz. Ve birbirinize tabii ki yaklaşımınız da yavaş yavaş değişiyor. Aranızdaki dostluk zamanla aşka dönüşüyor. Şimdi 70'li yıllara geldik. Sen 20'li yaşlarındasın. Alex'le evleniyorsun ve birkaç sene içinde bir kız evladınız oluyor. Kızını da kendin gibi tüllerin, dantellerin, şapkaların içinde yetiştiriyorsun. Ona çok güzel elbiseler giydiriyorsun. Senin de ailenin de tüm hayatı giyim, kuşam ve moda oluyor. Yıllar yılları kovalıyor. Geliyoruz 1980'li senelere. Maalesef sen 30'lu yaşlarındayken anneni kaybediyorsunuz, vefat ediyor. Soru: Annen sana küçükken bir dünya içinde başka bir dünya daha gösterdi ve o dünya bütün hayatını etkiledi, belirledi, şekillendirdi. Şimdi o dünyada annen olmadan yapabilecek misin? O dünya hala masalsı mı? Tabii ki annem varkenki kadar, tam hissetmiyorum. Bir eksiklik hissediyorum ama devam ettirecek miyim? Devam ettireceğim çünkü annem de bunu isterdi ve annemi o şekilde yaşatacağım zaten. Yani onu devam ettirerek onu yaşatacağım. Hem anneni hem ustanı. Evet, aynen öyle. O yüzden, evet, çok eksiğim, ve yeri hiç dolmayacak bir şey ama, o, işte, o işe devam ederek aslında anneme daha yakın hissedeceğim kendimi. Evet, anısını yaşatmak, Anısını değil mi? yaşatacağım. Güzel. Anneni çok özlüyorsun. Tabii ki çok büyük acı çekiyorsun. Senelerce kendine gelemiyorsun ama dükkânı da çalıştırıyorsun elbette. Çünkü, annenin anısını yaşatmak aslında anneni yaşatmak anlamına geliyor senin için. Bu yüzden anılara, geçmişe çok önem veriyorsun. Annenin Hazapulo pasajındaki dükkânını artık evin belliyorsun. Eşinle, kızınla neredeyse bütün vaktinizi bu dükkânda geçiriyorsunuz. Kızını annenin, dükkânında büyütüyorsun. Zira evladının da dükkânınıza sahip çıkmasını ve sizi yaşatmasını
istiyorsun ileride. Fötürler, bereler, kasketler ve şapkalar. Yurt içinde ve yurt dışından sayısız siparişler geliyor. Seneler boyunca danteller, tüller, şapkalar senin acılarına merhem oluyor. Kızının ve eşinin sevgisiyle acın bazen diniyor ama hiçbir zaman tam anlamıyla geçmiyor. Annenin dükkanında çalışmak, onun gölgesiyle savaşmakla aslında aynı şey. Lakin her ne kadar yas seni hırpalasa da işini çok iyi yapıyorsun. Tabii kızına ustalık yapmayı da ihmal etmiyorsun annenin sana yaptığı gibi. Sen de kendi kızını bu büyük hatıra için yetiştiriyorsun, hazırlıyorsun. Artık bu işi sadece annenin misyonunu yaşatmak için mi yapıyorsun yoksa o dükkanın hala seni çok mutlu eden bir yanı var mı? Ben zaten onu biliyorum bu hayatta. Çünkü ben onun içine doğdum ve onunla büyüdüm. O yüzden bunu yapmak istiyorum. Seviyorum çünkü ve ben resim çizmeyi de seviyorum. Zaten sanatla ilgileniyorum Evet. bir şekilde. O yüzden bunu yapmak istiyorum. Evet. Ya bunu yapmadığım noktada ne yapabilirim bilmiyorum. Kızın için de aynı şeyi devamını diliyor musun? Eee, Diliyorum yani annemi de düşündüğüm için diliyorum aslında. O da isterse. O da O da isterse ister. tabii ki. Yoksa istese de istemese de o işi mi yapacak? Ne dersin? Yok. Ben yani o kadar güzel bir ailede büyümüşüm ki ailem çok destek olmuş, yardımcı olmuşlar küçüklükten elimi tutmuşlar. Hep bir aradaymışız. O yüzden ben de kızıma aynı şefkatle yaklaşmayı tercih ederim. Ve anlayışla, evet. Anlayışı, evet. Güzel. Annen, kızın ve kendin için işini yapmayı sürdürüyorsun. 90'lı yıllardayız, geldik. Kızın da senin kadar yetenekli, el birliğiyle siparişlere yetişiyorsunuz. Birçok dizi ve filmden şapka siparişi alıyorsun. İşlerin daha da açılıyor ancak tam da bu zamanlarda maalesef babacanı da kaybediyorsun. Bir kez daha tüllere, dantellere sarılıyorsun. Milletvekilleriyle, artistlerle, aktörlerle, sanatçılarla birebir çalışıyorsun. Değer görüyorsun, çok seviliyorsun ve bu süreçte hayatına yeni bir mutluluk ekleniyor. Kızın bir aşk evliliği yapıyor ve sen çok seviniyorsun. Aslında her şey yolunda. Ancak bu sıralarda toplumda büyük bir değişim yaşanıyor. Hayat gittikçe hızlanıyor. Beyoğlu yavaş yavaş eski büyüsünü ve etkisini yitiriyor, imajını da. Döpiyeslerin ve tayyörlerin yerini daha spor kıyafetler, günlük kot pantolonlar, tişörtler alıyor. Zor mu bu değişimi izlemek? Üzülüyor musun? Çok üzücü. Evet. Bu yani hem sadece işimi kaybedeceğim anlamında değil bu arada. Tamamen o şıklığın, o daha klas bir ortamın Özenli bozulması, o insanların, özenli insanların hem saygı anlamında bozulması hem de kılık kıyafet anlamında bozulması beni tabii ki çok çok üzüyor. bir anlamda şöyle mi, şıklık yerini sıradanlığa mı bırakıyor? Sıradanlığa bırakıyor Evet. ve sanki biraz Herkes geçmişimden birbirine benziyor. kopuyormuşum gibi hissediyorum o masal Hımm. dünyasında. Evet. Evet, geçmişini de tehdit eden bir Evet, şey değil mi öyle bu değişim? hissediyorum. Bu masalın sonu mutlu biter mi? Bu değişimle birlikte söylüyorum. Bu şapkacılık, Eee, bu Yani bitebilir ama eskisi gibi, eee, eskisi kadar kusursuz ve aşkla devam edeceğimi düşünmüyorum bu işe. Ama bu işi çok iyi bildiğim için bir şekilde devam ettirebilirim diye düşünüyorum. muhakkak birileri kullanmaya devam eder mi? Muhakkak bir Muhakkak. kere zaten işler, diziler, setlerde zaten kullanılan Var. bir şey. Ha. Muhakkak ama çok az Ama Beyoğlu'nda göremiyoruz artık değil mi? göremiyoruz. Evet. Evet. Modadaki değişim endişelendiriyor seni ama hedefinden vazgeçirmiyor. Zamanla direniyorsun. Dükkanın ve sen bir dönemin simgesi haline geliyorsunuz. 2000'li yıllarda 2 torunun oluyor. Anneanneliği tadıyorsun. Hayatının çok tatlı bir dönemindesin. Beyoğlu'nun sembol ismisin. Gazeteciler, televizyoncular seninle röportajlar yapıyorlar. Her yerde haber oluyorsun. Sosyal medyada sana ve dükkanına dair bilgiler paylaşılıyor. Bu sayede daha çok tanınıyor, ün kazanıyorsun ve gençler, senden sonraki kuşaklar hikâyeni ve şapkalarını merak edip seni ve dükkanını ziyaret ediyorlar. Şimdi sen 70'li yaşlarındasın.
Neredeyse 40 senedir annenin dükkanında çalışıyorsun. Sence annene olan gönül borcunu ödemiş misindir? Evet. Yani, yani yapabileceğim her şeyin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hakkını verdim diyorsun Hakkını yani. verdiğimi düşünüyorum bu şartlara rağmen. O, O mas yüzden iyi hissediyorum kendimi. o masal bitti mi? O masal evrildi. Evrildi. Evet. Güzel. Peki bu hikâyesi evrilen, masalı evrilen hanımefendiyle, bu yetenekli hanımefendiyle tanışalım mı? Tanışalım, çok isterim. Efendim geliyor. Katya Kiracı, Madame Katya. Beyoğlu'nun son şapkacısı Katya Kiracı, namı diğer Madame Katya. Gelecekten umutlu. Kızının ve 2 torununun bıraktığı mirası gelecek nesilleri taşıyacağını biliyor ve şapka takmanın önemini şu sözlerle vurgulamış Bensucuğum. Şapka takmak bir kültür işidir. Ben asla bakımsız bir insana şapka satmam. Hımm. Eskiden Beyoğlu'na şapkasız çıkılmazdı. Şapka elbiseyi tamamlar. Elbise insanın kim olduğu ile ilgili ipucu verir. Temiz bir kıyafetin ağırlığını uygun bir şapkayla tamamladığınızda hissedersiniz. Ona aykırı davranamazsınız yani. Şapkaya aykırı davranamazsınız. Doğru. Katya Kiracı'nın müşterileri arasında Bülent Ersoy, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, bir tane de ben ekleyeyim, annem vardı. Vay! Madame Katya'nın annem de küçükken şapkacılık yapmıştı. Daha ileriki yıllarda Ya! teknik ressam oldu. A, ne güzel. Madame Katya'nın devri daim adı sonsuz olsun. Kendisini sevgiyle uğurluyoruz. Evet. Yani Ve yine ne Beyoğlu kadar kültürünün çok önemli bir parçası, vitrinlerinden Evet. biri. Hem varlığıyla hem bu şahane emeği ve mağazasıyla Madame Katya'lar Ve hiç yine eksik olmasın. şıklığıyla, yani o kadar Şıklığıyla, belli evet, ediyor ki kendisini. evet. Çok, yani, harika bir şey. Evet, saçlar başlar hep yapılı. Evet. Evet. Böyle Ne güzel bir insanlar ne yazık ki hikâye çok ya. azaldı. Evet, Eee, maalesef. Bunu özlemiş olduğumuzu eklemiş olalım. Evet ama yine böyle insanlar gördüğümde, bu tarz hikâyeler dinlediğimde, ya şuramda böyle bir şey, bir Sıcaklık değil mi? sıcaklık Evet, evet. hissediyorum. Evet, çok Çok katılıyorum. çok mutluluk. O Evet. Annem, 12-13 yaşında şapka, A! işini öğrenmiş. Benim dedem askerdi. Beyoğlu'nda da çalışmaya başlamış. Dedem önce çok kızmış, "Çalışmaya ihtiyacım var benim kızımın." falan diye. Var tabii de o kabul etmiyor. Tabii o zaman Ondan onların öyle. sonra ama sonra da çok hoşuna gitmiş filan. Annemin de öyle bir muazzam şapka merakı var. A, ne Annemden kalma güzelmiş. şapka kutularımız filan var. A! Deri Ay, ne kadar çantalar güzeldir filan. bir de onlar. Biliyorsun böyle kapakla açılır deri Bilmem mi? şeyli filan. Harika. Hep onların sayesinde, şey yaptığımız, kavuştuğumuz, ulaştığımız şeyler. 1950'li yıllara gidiyoruz. İstanbul'da, Beyoğlu'nda doğuyorsun. Babam bir ilaç firmasında müdür, annen ise şapkacı. Annen evinizin bir odasını dükkan olarak kullanıyor. Döpiyeslerle, tayyörlerle İstiklal Caddesi'ne çıkan insanlarla tanışmak seni çok etkiliyor. Bir masalın içine düşmüş gibisin. Dükkana her geleni hayranlıkla, gıptayla izliyorsun. Annen ustan oluyor ve seni eğitiyor. Ortaokul döneminde şapkaya dair öğrenmediğin hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Şapka siparişlerinin de ardı arkası kesilmiyor elbette. Dükkan eve sığmıyor. Nihayetinde annen Hazopulo pasajında, Beyoğlu'nda yani bir dükkan satın alıyor. Pasajdaki en yakın arkadaşın Alex adında bir çocuk. Seneler seneleri kovalarken döpiyeslerle, eldivenlerle, şapkalarla İstiklal Caddesi'nde dolanıyorsun. Alex tarzına hayran kalıyor. O da senden etkilenerek takım elbiseyle, kravatla, fötr şapkayla dolaşmaya başlıyor. Aranızdaki dostluk zamanla aşka dönüşüyor. Alex'le evleniyorsun ve birkaç sene içinde bir kız evladınız oluyor. Kızını da kendin gibi tüllerin, dantellerin, şapkaların içinde yetiştiriyorsun. Senin de ailenin de tüm hayatı giyim, kuşam ve moda oluyor. Kızını annenin dükkanında büyütüyorsun. Zira evladının da dükkanınıza sahip çıkmasını ve sizi yaşatmasını istiyorsun ileride. Beyoğlu yavaş yavaş eski büyüsünü ve etkisini yitiriyor, imajını da. Döpiyeslerin ve tayyörlerin yerini daha spor kıyafetler, günlük kot pantolonlar, tişörtler alıyor. Dükkanın ve sen
bir dönemin simgesi haline geliyorsunuz. Beyoğlu'nun son şapkacısı Katya Kiracı, namı değer Madame Katya, gelecekten umutlu. Kızının ve 2 torununun bıraktığı mirası gelecek nesilleri taşıyacağını biliyor. Madame Katya'nın devri daim adı sonsuz olsun. Ya ben de çok fazla şapkam var benim de. Çok severim şapka Ne kullanmayı. güzel. Bir dönem hatta sürekli kafamda şapka var diye zorla çıkarttırmışlardı kafamdan şapkayı. Ama yani Okula mı gidiyordun onlarla? her yere ya hep şapka takıyordum. Çok benim de şapkaya karşı bir düşkünlüğüm, zaafım var ve bana böyle bir hikaye gelmesi çok hoşuma gitti. Evet. Tesadüfe bak. Tesadüf. Evet. Peki, abiye şapkalar mı takıyorsun? Abiye şapkalar da takıyor Abiye musun böyle? abiye yani çok takmıyorum onlardan ama daha günlük şapkalar Günlük takıyorum. Yani şapkalar. daha kasketimsi falan Yukarıdan daha. tamamlarım diyorsun. Evet. Peki, Madame Katya'nın hikâyesi gerçekten masalsı bir dünyada Evet. geçti. Hem İstanbul için hem Beyoğlu için hem kendisi, için, mensubiyeti için. Evet. Senin hayatındaki masalları biraz merak ediyoruz Bensucuğum. Sonu mutsuz biten masalların da oldu mu senin? Daha çok gençsin, öyle bir şey olmamıştır ama varsa hayal Imm, kırıklıklarını filan merak ediyoruz. benim, eee, şöyle söyleyeyim, biraz önce de bahsettiğim gibi, ya, sağlık ve ölüm dışında, o yaşanan şeylerden çok etkilenemiyorum, çok etkilenmiyorum. Yani bir şekilde unutturabiliyorum kendime. Bu O olumsuz bir şey değil ki, harika bir şey. ya, benim için evet, güzel bir şey ama, benim şu hayattaki tek büyük korkum ölüm ve, sağlık. Onun dışında bu hayatta hiçbir şeyden açıkçası korkmuyorum, çekinmiyorum. Her şeyi bir şekilde hallederiz diyorum ama diğerleri, hani, bizim elimizde olmayan şeyler olduğu için onlar beni korkutuyor. Peki Eee bu özellikle ölümle ilgili, tedirginliğin, korkun somut bazı şeylere dayalı mı? Küçük yaşta kaybettiğin insanlar mı oldu? Evet, küçük yaştayken çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybetmiştim gencecik. İlk kaybım oydu ve çok etkilenmiştim bundan. Hımm. Eee, ondan sonra artık şeyi idrak etmiştim, yani ilk kez biri ölüyor ve ölüm çok yakın. Ölüm her an ailemden biri eksilebilir Ve son. ve Evet. son ve, bundan sonra da, o duygu hiç geçmedi benden ve ölüm ve sağlık konusunda sadece benim ailemde değil bu arada, başkasının bir kaybı olduğunda ondan daha çok üzülüyorum, daha çok ağlıyorum. Bir şekilde çok etkileniyorum. Hımm. Biraz travmatik bir şey Biraz senin için. travmatik galiba, evet. Onun dışında da yaşadığım hayat bana çok masalsı geliyor zaten. Çünkü umursamıyorum diğer şeyleri. Diğer şeyler çok dünyevi geliyor. Hımm. Bu kadar keskin olan şeyler dışındaki, Her şey başka şeyler için daha tahammüllüyüm, daha daha tahammüllüyüm. dirençlisin. Üzülürüm, geçer. Uzun sürmeyen şeyler, travmatik olmayan şeyler. Öyle. İşlediğimiz hikâyede şık ve zarif olmaktan da çokça söz ettik. Sence bu şıklık, zarafet insanı bazen yanıltmıyor mu? Yani şıklıkla, zarafetle karşılaştığımız zaman bazen görüntü aldatıcıdır, cümlesine ne dersin? Görüntü aldatıcıdır ta ki konuşana kadar bence. Çünkü konuşmaya başladığın noktada bakışından, karşındakinin halinden, tavrından ne olduğunu eğer farkındalığı da biraz yüksek bir insansan bence anlayabiliyorsun. Yani o konuşana kadar yanıltabilir. O zaman insanın en güzel kıyafetlerinden biri dilidir diyebilir miyiz? Kesinlikle, Hımm. evet. Evet, bu da ama bu da, gene, işte, dışsal bir şey gibi değil mi? Şapka gibi, güzel giyinmek gibi, kendini tamamlamak gibi, dil de kendini ifade etmek üzere bir tamamlayıcı unsur aslında. Evet, Paralel şeyler. ama dille de bu arada çok kendisini olmadığı biri gibi göstermeye çalışan insanlar var, Yalan yok da değil. var diyorsun, Evet evet. ama onun hâli, tavrı ve bakışı, gözündeki o ışıkla bir şekilde hepsi bütünleştiğinde kaçamıyorlar bence. Yani bir şekilde anlaşılıyor, ele Yakalarım veriyorlar diyorsun. kendilerini. Peki, güzel. Madame Katya becerikli, maharetli, eli maharetli bir kadın, bir hanımefendi. Sen de öyleymişsin. El işi gerektiren her şeyden büyük keyif alıyorum. Çok fazla atkı, bere, kazak örmüşlüğüm var. Yemek yapmayı da çok seviyorum demişsin. En iyi yemek? Ya, ben daha çok pasta, kek tarzı O! şeyler Hem de. yapmayı A! seviyorum. Daha da meşakkatli. Evet, ya, işte, o da bana şey gibi geliyor yine, böyle, hani, bir resim çizmek gibi falan. Çünkü süslüyorum ya onları. Ya, ben görsel olarak, böyle, göze hitap eden şeyleri çok seviyorum. Onları yaratmayı çok seviyorum. Bensu,
Pastaneden alınmış kadar kandırabilir misin evde yaptığın bir şeyle bizi? Daha dün bir arkadaşıma doğum günü pastası yaptım. İnanmadı benim yaptığıma. Müthiş. Evet, çok hoşuma gidiyor. Peki, en sevdiğin yemek ne? Doğru söyle çünkü biliyorum hangisinin ne olduğunu. A! İdare etme. En sevdiğim yemek mantı No. ama mantıyı çok yiyemediğim için yiyebildiğim seçenekleri söylüyorum. Lahmacun. Mantıyı Eee, niye yiyemiyorsun? ya bir İkisi de hamur. bağırsak rahatsızlığım var da Ha, aynen o ha, yüzden, gluten çok, tüketmemeye çalışıyorum. okay. Ama tabii ki arada yiyorum yine yani çünkü çok seviyorum mantıyı. Bizim istihbarat İnegöl köftesi diyor. Öyle mi? Evet. Bursa'da belli bir yaşa O da kadar çok et değil sevdiğim. sadece İnegöl köftesi yemişsin ama çocukluktakiler çok sayılmaz. Yani ben o zaman hiç et yemiyordum gerçekten. Sadece Ama İnegöl İnegöl'ü köftesi yiyordun. yiyordum. Ha. Çünkü İnegöl'de büyüdüm, ve üniversiteye Ya kadar ne oradaydım. yapsaydım Ne diyorsun. yapsaydım? Ama çok da seviyordum bu arada. Sonra bir süre ara verdim çünkü yani sürekli İnegöl köfte yiyorduk falan. Şimdi tekrar çok severek yiyorum. İnegöl'den getirtiyoruz. Yani küçükken şöyle mi düşünüyordun? Et başka, İnegöl köfte başka. Evet, yani Çok güzel. İnegöl köfte daha şarküteri gibi böyle geliyor. Çünkü baharatlı falan ya daha lezzetli. Tamam, güzel. Peki, işlediğimiz hikâyeden de yola çıkarak bir gün bize pasta yapacaksın o zaman. A, zevkle. Neli Tamam. seversiniz? Hemen. Ben şeker hastasıyım. Neli olsa severim. Ben sağlıklı yapabilirim bu arada. Sağlıklı pastayı kim ne yapsın? Ay, televizyondan kötü şeyler söylemiyoruz. Hayır. Tamam, onu Tamam. ayrıca Bunu, konuşuruz. programdan sonra çay Tamam. içerken. İşlediğimiz hikâyeden de yola çıkarak anılarla ve geçmişle olan bağını, biraz konuşalım isterim. Çocukluğundan bu yana sakladığın, gizlediğin, çok da paylaşmadığın neler var? Oyuncaklar, fotoğraflar, başka anılar, yani senin şeylerin, reminder'ların, hatırlatıcıların var mı çocukluktan kalma? Fotoğraflar zaten, en önemlileri benim için Senin tabii ki. kuşağında fotoğraf kuşağı Evet, zaten vardı. fotoğraflar Video da vardı, vardı. video da vardı. 1 yaş, 2 yaş hepsinin videosu var yani en güzel hatıralar onlar çocukluğuma dair. Onun dışında, yani çocukluğumun o kadar çok şey hatırlıyorum ki, o kadar güzel bir çocukluk geçirdim ki bu anlamda çok şanslıyım. Hıı. Eee, o yüzden yani ailemle olduğum her ortam bana çocukluğumu hatırlatıyor. Nesneyle aran nasıl? Nesnelerle, hani, bir Nesne, şeyleri heh, heh, saklamak, heh. geçmişten, böyle, hep Eee, hep taşıdığın, tabii ne ki, kadar ev değiştirirsen değiştir, seninle birlikte korunarak gelen bir şeylerin var mı? var. Birçok şeyim var. Hem, küçükken giydiğim tulumlarımı saklıyorum. Annem zamanında saklamış. Saçlarımızı saklıyoruz. Ne Küçüklük olacak o? ilk Onlar ne kesilen olacak? Mesela ablamın çocuğuna giydirdik. Ha, Evet, süper. aynen. İleride benim çocuğum olursa belki benim çocuğuma da gider. Ya, güzel bir anı Ben yani, hoşuma sormadan gidiyor. söylemen hoş oldu, güzel tabii. Gelecek miydi o soru? Yok, yani şimdi aklıma düşmüştü yani. Yani, şimdi, konuyu anlatırken yeri geldi. Onun dışında bir tane bebeğim var. Tamam. Çok, böyle, kocaman bir bebek yani ve biraz kilolu. O bebeğime ben küçükken hep İsmi var mı? var, Laura. Hıı. Ama, ona ben küçükken marketten, işte, ayda bir market alışverişi yapıyorduk ailemle. Ondan sonra ona da bez alıyorduk, çocuk bezi. Gerçek çocuk bezi ve ben onun altını bağlıyordum, Bağlıyordun. açıyordum ve beziyle hâlâ duruyor şu an benimle beraber Bez de tarihi evimde. mi? Bez artık zaten Tarihi. bezlikten çıkmış durumda. Çünkü çok oldu yani, hani, 30 yıl önce falan. Ne diyorsun? Çok Eee, hoşmuş. evet, öyle ve onun gibi daha bir sürü daha oyuncağım var. Var. Peki, Madame Katya gibi yetenekli, becerikli, üretken bir insansın sen de. Estağfurullah. Bir röportajında şöyle demişsin, zaten biraz önce de resimden "Ressam olmak istiyordum. Dünyayı gezip resimler çizip onları satmayı düşünüyordum." demişsin. Ressamların böyle bir hayatı olduğunu zannetmen çok hoş. İşte çocukluk. Nereden geliyor resim merakı yani? Her resimde bir hikâye saklı mıdır mesela? Oraya da Kesinlikle, geleceğim. kesinlikle. Benim annem de resim çiziyor ve, bizim evimizde küçükken bütün duvarlarda annemin çizdiği tablolar vardı. Yağlı boya yapıyordu. Ben o zamandan beri merakım var zaten. Bir de okulda da yeteneğimi keşfetmiştik. İlçe birincisi olmuştum falan. Yani, nerede resimle alakalı bir şey var katılıyordum. Ya, çok keyif aldığım bir şeydi. Sonra o zamandan beri ben de ressam olacağım. Anneme de ressam diyordum. Kadın ressam değil aslında ama, hani, ben o kadar istiyorum ki ressam olmasını. Annem Ev ressamı. ev ressamı, aynen. Eee, o zamandan beri
Resim yapmayı hiç bırakmadım. Hâlâ da yapıyorum. Hatta yeni bir Yağlı boya yapıyor musun sen? yapıyorum, Veya evet. akrilik falan, öyle mi? Evet, evet yapıyorum. Hatta Müthiş. yeni bir sergide eserim de, sergilendi ve, onu da bir bağışladık, bir derneğe bağış yaptık falan. Gelirimi. İlk Hı hı. aslında sergimdi, yani kişisel sergi değil, karma bir sergiydi. Karma sergi. Kendi sergimi de açmak en büyük hayallerimden biri Çok güzel. inşallah. Vakit bulabiliyorsun. Tabii biz bütün Buluyorum, sene. evet. Çok rahat oluyor, biz çok şanslıyız o açıdan. Peki, resim yapmasından bahsetmişken biraz anneciğinden bahsedelim. Nasıldır aranız? İyi arkadaş Çok iyi. oldunuz mu? Çok iyi. Yani annem, herkesin annesi kendisine öyle gelir tabii ki. Ama ya melek gibi bir insan. Bunu çevremdeki herkes de söylüyor. Mesela babam daha komik bir insan. Daha, eğlenceli Ne ama iş yapıyorlar? annem ev hanımı, Eyvallah. ev ressamı. Ev ressamı. Hâlâ yapıyor bu Çok arada. güzel. Babam da mobilyacıydı İnegöl'de tabii ki. İşte demek ki yani o el işi Evet ikisinden de ama gelmiş yani. babam, hiç anlamaz mobilya işinden. Öyle mi? Evet, bizim mobilya mağazamız vardı. Ha, Aslında evet, işletmeci o. Evet. evet. Çok küçük yaşta evlenmiş annem. O yüzden de annem 23 yaşındayken 3 çocuğu varmış. Biz 3 kardeşiz. Oy, O yüzden de arkadaş gibiyiz annemle, ablam gibi. tabii. Enerjisi de öyle, ve ya hayatta en keyif aldığım şey zaten onlarla vakit geçirmek. Çok sık gidebiliyor mu? Oradalar mı hala? Yok yok buradalar. Geldiler. Onları da aldık yanımıza. İstanbul'dalar. Siz ama birlikte oturmuyorsunuz. Birlikte oturmuyoruz ama hep Yakın mısınız? beraberiz. Peki. Yani burası kadar değil. Peki bu 23 yaşında 3 çocuk sahibi olmaktan ortada büyük bir aşk olduğu sonucunu çıkartabilir miyiz annenle babanın arasında? Hâlâ var Hâlâ var. bu Hayır, arada. ben zamanında vardı şimdi yoktu anlamında söylemiyorum. Hayır, hayır o kadar Ya büyük bundan bir aşk ki bahsedelim yani. evet. Ha. Peki annem ve babam hâlâ çok aşıklar diyorsun şimdi dediğin He, gibi. Birbirine aşkım sevgilim diye sesleniyor, el ele geziyorlar diyorsun. evet. Onlar nasıl tanışmışlar? Nasıl bir hikâyeleri var? Onlar da annemin resim sergisinde babam annemi görüyor ve, arkadaşlarına söylüyor beni tanıştırın Benim diye. hesabımla 16 yaşında filan 16-17 yaşında oluyor Aynen bunlar. 17 yaşında. Çünkü Küçücük yani 17 3 çocuk yaşında. olmuş sonra. Evet, 19 yaşında, işte 18 yaşında evleniyorlar. 19 yaşında ablam oluyor, 23'te biz oluyoruz, ve aileyi kuruyorlar. Çok hızlı oluyor, ama gerçekten o zaman nasıl birbirlerini seviyorlarsa belki tabii biraz şekil değiştirmiştir şu an birbirine olan aşkları ama birbiriyle olan iletişimleri çok hoşuma gidiyor, ve Ba çok şanslı babanla hissediyorum. aralarında yaş farkı var mı? Var, 10 yaş var. Mi yani? Yani Çok da abartılacak bir şey değil. benim de 8 yaş var eşimle aramda. Tamam. Yani gayet bence Güzel, okay. güzel. Evet, Gençler, hâlâ çok gençler. gençler. Yo, hâlâ gençler. Evet, evet. Gençler. Aynen. Aşkım sevgilim diyecek kadar gençler. Her zaman da öyle kalacaklar Bence yani. de hiçbir Aşkım zaman sevgilim diyorsan değişmeyecek. her zaman genç kalırsın Evet, eşine. Çok güzel. Bedirhan'a gelelim mi? tabii ki. Kim bu Bedirhan? Bedirhan benim canım. Diğer yarım, Diğer ikizim. yani. İkizin değil mi? Evet. Peki ikiz olmak nasıl bir duygu? Çünkü bazen iyidir, bazen zordur. Sizde Evet. hangisi ağır basıyor? Ben bizim Bir kız bir ailedekini erkek söyleyeyim. olunca daha Bence çok güzel. güzel, en Tabii. güzeli. Çünkü aynı olduğun zaman aynı cinsiyette ya benzesen bir türlü, benzemesen diğer türlü çok zor bence. Ya bizimki bence tam olması gerektiği gibi çok güzel. Ve, tabii ki benim ikiz arkadaşlarım var başka ama araları çok iyi değil mesela ama bizim çok iyi aramız. Onlar belki aynı cinsten yani 2 erkek veya 2 kız biraz daha zor Evet, oluyordur. Bir kız bir erkek çok öyle yakışıklı bir ikiz arkadaşlarım, biçimi doğru. bence. Bence de çok güzel. Değil mi? Evet. Peki abilik filan taslamaya kalkıyor mu? Eee İdir Yani küçükken yani. küçükken yaptığı oluyordu Tabii, tabii. ama ben de cevabını veriyordum falan. Yani hiçbir zaman öyle abi gibi olmadı. Yani hep didişiyorduk küçükken. Ne yapıyor şimdi Bedirhan? Şimdi o daha çok, sosyal medyada iş yapıyor. Hımm. Bir ajans kurdu. O ajanstan influencer'larla işbirlikleri yapıyor. Onlarla beraber, Siz çalışıyor musunuz? biz de Senin sosyal çalışıyoruz. medyanı o mu yönetiyor yoksa? Her şeyi ona Ha, soruyorum. ha, Yani süper. ona soruyorum. Ben kendim ilgileniyorum ama ona her şeyi Tabii soruyorum, senin bir paylaştığım her şeyi. menajerin var falan ama Evet, onunla da aynen öyle. soruyorsunuz. Ne yapıyor, evli mi? Yok evli değil, o O! bekâr. Bekâr. Evet. Ama yani Dur geleceğim tamam. sana. Dur geleceğim sana. Şimdi ablam var.
Hande Soral. Evet. Hande ile iletişiminiz nasıl? Ablamla da çok güzel. İkisi arasında çok fark var iletişim olarak. Bedirhan'la birbirimize çok rahat hakaretler edebiliyoruz, kavga edebiliyoruz. Yani onunla hiç o beraberken çocukluk gitmedi bizden. Hı hı. Ama ablamla aramızda hep bir saygı vardır. Ablamla ben kavga ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Aranız kaç yaş? 4 yaş var. 4 yaş. Evet. Ama ablam çok olgun bir Küçükken önemli bir karakter. fark ama şimdi Evet. çok önemli değil artık. Bayağı Küçükken sıkı yakın arkadaş tabii olmuşsunuz. tabii. Küçükken zaten ablam bizle takılmıyordu çok. Yani çünkü o zaman yaş farkı var. Ama şimdi ablam da çok olgun bir insan, çok anaç bir insan. O yüzden de daha da bir Tanıyorum. saygılı biliyorsunuzdur. O yüzden daha da bir saygı var aramızda böyle. Ama ablamla çok daha iyi anlaşıyorum. Mesleki açıdan birbirinizi nasıl buluyorsunuz ablanla? Ya bence çok büyük bir şans zaten. Çünkü ben girdiğim set ortamında onun tanıdığı birileri varsa o konuda destek oluyor bana. Bak o şöyledir, böyledir. Ablam hep yol gösteriyor bana. Ya da tam tersi olduğunda bazen ben ona bir şeyler söylüyorum veya Bir oyunculukla küçük alakalı. usta-çırak ilişkisi var mı aranızda? Yani o konularda oyunculukla alakalı çok fazla Paylaşım. paylaşım yapmıyoruz aslında ablamla. Anlaşılır bir şey bu da. Evet. Evet. Onun dışında sadece genel o çevreyle alakalı, iletişimle alakalı çok faydası, yardımcı olduğu şeyler oluyor ablamın. Kadın dayanışması açısından Evet. nasılsınız? İyisiniz. Çok iyiyiz. Müthişsiniz. Evet. Annen de dahil tabii buna. 3 kız Annem kardeş 3 kız gibisiniz kardeş. zaten. Gerçekten siz. öyleyiz. 3 kız Evet. kardeş. Evet. Çok güzelmiş. Peki Hande, Bedirhan ve sen Galata'da 6 yıl bir evde yaşamışsınız. Evet. Madame Katya da Beyoğlu bölgesinden biliyorsun. Evet. Beyoğlu hepinizin ortak noktası. Hayatımın en güzel dönemleriydi demişsin. Neden? Çünkü hâlâ da arkasındayım o lafımın. Hı hı. Tam olarak o masalsı dönem olarak hatırlıyorum işte o Bir kere 6 çok yılı. güvenli bir şey değil mi? Kardeşlerimle beraberim. Yani çok güzel bir şey. Sonrası yani hepimizin farklı arkadaş çevresi var. Çünkü farklı okullara gidiyoruz. Ablam çalışıyor, oyuncu falan. O zaman ben daha değilim, yeni başlarındayım. Ve çevremiz o yüzden çok geniş. Çünkü onun arkadaşları bizim arkadaşımız oluyor Tabii. falan. Ve bizim ev bir de Galata'da olduğu için gelen geçenin uğrak Uğradığı. mekânıydı. Hatta şöyle bir şey var, hiç unutmuyorum. Bir gün ev o kadar kalabalık ki biz üstlerinden atlıyoruz falan insanların. Gece 3 falan ablam gelmiş, zile basmış. Bedirhan balkondan çıkmış, yer yok abla Yer yok. gel. Ya öyle bir şeydi ve bu arada hani herkesi biz evimizde ağırlıyoruz ama durumumuzun da en olmadığı zamanlar bir yandan da böyle. Ama Tabii. yani o kadar mutluyduk ki. Ama bir şey söyleyeyim. O yaşlarda da durum çok önemli olmuyor. Hiç. Değil mi? Aynen öyle. Çok güzeldi ve bir yandan da aslında her şeyin ilkini yaşadığımız bir dönemde. O yüzden de çok güzel hatırlıyorum. Bensu yok muydu biraz? Ya şu ikisiyle birlikte yaşamasaydım da birazcık belki özel hayatım olurdu, kendime ait falan diye şikayetlerin olmadı mı hiç? Yok. Hayır. Hatta o kadar üzülüyordum ki ayrılacağımız zaman. Yani çok keyifli çünkü hiç biz kardeş gibi değil yani çok arkadaş gibiydik. O yüzden ben kendi tarafımda üzüldüm bile ayrıldığımız Ayrılıyorsunuz zaman. diye. Evet. Güzelmiş. Peki Galata gerçekten de dediğin gibi birazcık herkesin yolunun düştüğü bir yer Evet, o diyebiliriz. yüzden şehir dışında yaşıyorum. Peki İnegöl'de çocukluğunu yaşamış bir genç kızı olarak İstanbul'un en kalabalık muhitlerinden birinde Galata'da yaşamak nasıl bir tecrübeydi? Biraz zorlandın mı? Bursa'nın sükunetini, sadeliğini, çok sade bir şehir değildir gerçi Çok ama özledin sükunetli mi? de değildi aslında. Yani İnegöl'de yaşamak çok Ama kolay Galata'ya değildi. nazaran tabii. Galata bana daha güvenli alan geldi Sahi mi? aslında. Evet. Neden? Çünkü İnegöl'ün yerlisi artık bizim zamanımızda çok kalmamıştı. Çok fazla göç alıyordu. Çünkü mobilyasıyla meşhur bir yer olduğu için Tabii. sanayi Bugün de göçü. öyle. Evet, şu anda da öyle. Şimdi öyle olduğu için dışarıdan çok fazla insan geliyordu ve biraz da biraz kötü bir profil geliyordu. Kötü profil deme sebebim kötülük gördüğüm için. Yani bunu çok Başına rahatlıkla bir iki bir şey söyleyebiliyorum. geldi. Çok fazla şey yaşadım tabii ki. Yani yani ya şöyle söyleyeyim biz hava kararmadan eve girerdik. Hiç tekin değildi sokakları. Ya öyle hatırlıyorum ben.
O yüzden de yani İstanbul'a geldiğimde kendimi daha güvende hissettim. Ben Galata o zamanlar çok güzeldi bu arada. İstanbul nasıl olsa tamamen tekinsiz. En azından yani orada Yani İstanbul'un İnegöl'den daha tekin olabileceği konusunda bir şaşırdım yani onu söyleyeyim. ya evet. Sen öyle diyorsan öyledir de. Kesinlikle bu arada şeyi savunmuyorum. Galata işte İstanbul çok rahat bir yer falan. Tabii ki onu demiyorum. Biliyorum Bir de ama bir şehre hep dışarıdan gelen herkes de kötü olamaz zaten ama demek ki tabii arada ki. kötü şeyler sana tesadüf Çünkü küçük tatsız bir şeyler. yerde yaşadığımız için herkes birbirini tanıyordu Tanıyor. ve Doğru. biz evet Doğru. o açıdan biraz korkuyorduk.